Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu aralar biraz hastayım, o yüzden çok sık video gelmiyor. Biraz daha iyileşince daha sık video gelecek. Bu videoda sizlerle beraber oyun, yazılım, mühendislik veya mimarlık için uygun fiyatlı fakat uzun ömürlü bir laptop istiyorsak en mantıklı 4060 laptoplara yakından bakacağız. Burada daha çok bütçe dostu, soğutması sağlam, kronik sorunları olmayan ve fiyatını en çok hak eden laptoplara yer vermeye çalıştım. Baştan belirteyim, bu listede benim almayacağım, önermediğim hiçbir cihaz olmayacak. Yani herhangi bir sponsorluk yok. Bu laptopların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Şimdi alınabilecek en ucuz 4060 laptopumuza başlayalım. Burada artık HP Victus 16'yı göremiyoruz. Çünkü yeni üretilen Victus 16'larda hal sensörü sorunu var. O yüzden 120 wattlık 4060'tan feragat edip hiçbir anlamda kronik sorunu olmayan, aldığınızda sorunsuz kullanabileceğiniz Victus 15'i görüyoruz. Ryzen 7 8. nesil işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'in 75 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Şu anda fiyatını oranla düşündüğümde özellikle gaming laptoplar içinde soğutması ve batarya performansıyla ciddi şekilde ayrışıyor. Burada ortalama bir kullanımda 5 saatlik ekran sürelerini rahatlıkla görebiliyoruz. Kasa kalitesi ve genel tasarım olarak da bir gaming laptop gibi gözükmesin, sade şık bir laptop istiyorum diyorsanız Victus 15 4060 kullanan en mantıklı laptoplardan diyebilirim. İkinci sırada benim için ekran kalitesi, aynı zamanda ekran kartı performansı birinci öncelik. Bu noktada ısınma problemi yaşatmayan, kasa kalitesi yüksek, benim de 2 ay kullandığım 40006 favorilerimden Lenovo Legion i5 12. nesil HX işlemcili versiyonunu görüyoruz. 8 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemciyi anlatmama artık çok da gerek yok. Çünkü listenin diğer cihazlarında epey anlattım. Performans olarak yüksek ama güç tüketimi de fazla olan bir işlemci ve bu işlemci 4060 ile birleşince batarya anlamında da bu laptoptan en fazla 2-2,5 saatlik performans alabiliyoruz. Bence bu aman bir eksi değil. Çünkü 4060 kullanan diğer gaming laptoplara baktığımda batarya performansı orta seviye diyebilirim. 4060'in 105 Watt'lık versiyonu 16 GB DDR5 4800 MHz 8x2 RAM'lerle beraber geliyor. Gönül rahatlığıyla fiyat performans diyeceğim önerdiğim bir laptop. 3. sırada 40.000 sınırında tam performans 4060'ı, kaliteli kasası, soğutma sistemiyle beraber bu fiyat bandında ekran kalitesi olarak da en iyi laptopu istiyorsam Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil işlemci burada kullanılmış. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panel burada kullanılmış. Aynen Ryzen 7 işlemcili modelde olduğu gibi %100 sRGB DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsayan oldukça kaliteli bir ekranla karşılaşıyoruz. Ekranda görüş açıları, renk doygunluğu, kontrast oranı bu fiyat bandında en iyi seviyede. 4. sırada yine 40.000 TL altında benim birinci önceliğim işlemci. Sade bir tasarım istiyorum ve işlemci kısmında da bu fiyatlarda alabileceğim en sağlam performansı istiyorsam Victus 15'i görüyoruz. i7 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 10 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 3200 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'in 75 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. RAM'i 64, depolamayı 4 TB'a kadar arttırabiliyoruz. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panele sahip. Burada Victus 15'in yenilenmiş kasası olduğu için soğutma sistemi başarılı. Batarya olarak da günlük bir kullanımda ortalama 5-6 saat rahatlıkla götürüyor. Laptopu sadece performans odaklı değil, ders çalışmak, dizi film izlemek, günlük kullanım için alacaksanız da batarya olarak da bu fiyatlarda en iyi iki cihazdan biri. 6. sırada 165 Hz %100 sRGB ekranı 4060'in 140 Watt'lık versiyonuyla Acer Nitro 5'in i7 12. nesil versiyonunu görüyoruz. 16 GB RAM tek kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın tam performans 140 Watt'lık versiyonu kullanılmış ve bu laptopa 64 GB'a kadar RAM, 4 TB'a kadar depolama takviyesi yapabileceğiz. 15.6 inç 165 Hz %100 sRGB renk gamutuna sahip Full HD IPS bir panel geliyor. Bu laptop oyun, tasarım, render içinde kullanılabilecek, her anlamda düşündüğümde oldukça mantıklı bir cihaz. Piyasadaki çoğu oyunu yüksek grafikler 100 FPS üstünde rahatlıkla oynayabilirsin. Sadece oyun için değil, render, grafik tasarım, 3D modelleme için de gayet mantıklı bir laptop. 40.000 bandında da benim favorilerimden diyebilirim. Ve bu laptopun 1 TB SSD'li olan versiyonu da şu anda gayet iyi fiyatta. İkisini de rahatlıkla önerebilirim. 40-45.000 bandında da hem performansı, soğutması, ekran kalitesi
kalitesi ve taşınabilirlik, kompaktlık yönünde düşündüğümde benim favori laptopum ve hala da kullandığım Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil 7435HS burada kullanılmış. 16 GB RAM ve 512 SSD ile beraber geliyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detay kesinlikle malzeme kalitesi. Hem iç yüzeyde hem arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatına oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Bu klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 7. nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Bu işlemci tek çekirdekte 1500, çoklu çekirdekte 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB RAM, 4800 MHz, 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD'ye ek olarak bir adet boşta olan M.2 yuvamız da var. 15.6 inç Full HD 144 Hz bir paneli görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz'lik bir paneli burada görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla renk doğruluğu ve canlılık açısından bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 250 nit maksimum parlaklıkla parlaklık evdeyken kapalı ortamlarda oldukça yeterli. Burada mat bir panel kullanıldığı için de görüş açıları daha iyi ama gün ışığında dışarıda kullanırken bu parlaklık pek yeterli değil. Gaming laptopu oranla ekran deneyimini ben gayet beğendim. Özellikle 3D modelleme renderla uğraşıyorsanız da burada ekranın %100 sRGB olması doğru renkleri görebilmemiz açısından önemli bir artı. CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda da G-Sync ile beraber 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. Son sırada 4060'lı fakat her anlamda üst seviye bir laptop istiyorum. Yapay zeka desteği, 32 GB RAM ile aldıktan sonra herhangi bir yükseltme ihtiyacı duymayacağınız, normalde benim favorilerimden olan stokları bittiği için öneremediğim, şu anda stoklara tekrardan gelen hem fiyat performans yönünde hem de deneyimiyle düşündüğümde benim favori 4060 laptopum. MSI'ın kasa kalitesi yüksek, yapay zeka destekli ve ekran kalitesi anlamında da fiyat olarak da sunduklarıyla piyasaya oranla gerçek anlamda fiyat performans diyebileceğim MSI'ın Pulse 16 AI modelini görüyoruz. Bu laptopun en öne çıkan noktalarından biri kesinlikle işlemci. Intel Core Ultra 7 155H'ı görüyoruz. 16 çekirdek ve 22 threadlik bir yapıya sahip. Hem oldukça güçlü bir işlemci hem de çok fazla ısınmıyor. Bu fiyatlarda i7 13. nesilden hem performans hem de verimlilik anlamında kesinlikle üstün bir işlemci. 32 GB RAM, 16x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'ın tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 16 inç Full HD Plus, %100 sRGB ve DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsayan bir ekran ve 144 Hz IPS bir panele sahip. Hem ekran kartı hem ekran kalitesi hem de işlemci anlamında bu fiyatlardaki en sağlam cihaz diyebilirim. Soğutma yönünde de oldukça güçlü ve 90 Watt bataryasıyla da günlük kullanımda 5-6 saat götüren bir laptop. Dostlar, şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem çok yüksek değil ve alabileceğim en uygun fiyatlı, en mantıklı 4060 laptopu istiyorsam Victus 15'in Ryzen 7 8. nesil işlemcili versiyonu bu noktada çok mantıklı. Özellikle de ne soğutma, ne performans, ne de halo efekt sorunu gibi kronik sorunlardan uzak bir laptop olduğunu düşündüğümde Victus 15 bu fiyatlarda en mantıklı seçenek. Fakat benim için ekran kalitesi ve ekran kartı performansı birinci öncelik. Batarya performansından çok bir beklentim yok diyorsan Lenovo Log'da 39.000 bandında en mantıklı seçenek. 40.000 sınırında benim birinci önceliğim işlemci performansı. Yani laptopu render, video edit, grafik tasarım için kullanacaksam Victus 15 bu noktada en iyisi. Ama ekran kalitesi tam performans 4060, daha taşınabilir, ince, hafif, kompakt kasa istiyorum diyorsan da Asus TUF A15 bu noktada öne çıkıyor. Ama bence 40.000 sınırındaysak bütçeyi biraz daha arttırıp Ryzen 5 değil de Ryzen 7 işlemcili Asus TUF A15'e bakmakta fayda var. Ben de uzun süredir bu laptopu kullanıyorum. Yaklaşık 2 ayı geçti. Özellikle de fiyatını oranla düşündüğümde bence eksi diyebileceğim hiçbir noktası yok ve bütçeyi çok fazla yukarılara çıkarmadan her anlamda üst seviye bir laptop istiyorum. Aldığımda 6-7 yıl uzun yıllar kullanayım diyorsan MSI'ın Pulse 16 AI modeli bu noktada en mantıklı seçenek diyebilirim. Çünkü yapay zeka destekli Intel Core Ultra 7 işlemcisi, 32 GB RAM'i, 4060'ın 140 Watt'lık versiyonu, metal kasası bu fiyatlarda alınabilecek en iyi ekrana sahip. Deneyim anlamında da sunduklarına oranla uygun fiyatlı ve en uzun ömürlü laptop diyebilirim. Açıkçası listeyi de genel olarak değerlendirirsem uygun fiyatlı, bütçeyi çok zorlamadan alabileceğimiz en mantıklı 4060 laptoplar bunlardı. Bunların dışında benim için birinci öncelik büyük ekran diyorsanız 4060'da önerdiğim MSI'ın Katana modelleri var. Onların da linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Tabii ki bu laptopların da güvenilir
birebir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan bir soru olursa da yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Laptoplarla ilgili video önerileriniz varsa da yorumlara yazabilirsin. Serinin devamı da tamamen size bağlı. Alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.